Bir sabah uyanıyorsunuz ve karşınızda sanki bambaşka biri duruyor. Düne kadar cıvıl cıvıl renkler giyen çocuğunuz aniden tepeden tırnağa siyah giyinmeye başlıyor. Odasından çıkan müzik türü bir gecede değişiyor. Konuşma tarzı, kullandığı kelimeler, hatta yürüyüşü bile farklılaşıyor. Bazen öyle cümleler kuruyor ki içinizden biz seni böyle mi yetiştirdik diye çığlık atmak geliyor. Eğer çocuğunuzun bir bukalemun gibi sürekli renk ve tarz değiştirdiğini hissediyorsanız derin bir nefes alın. Yalnız değilsiniz. Gelişim psikolojisi bize net bir şey söyler. Ergenlik döneminin ana görevi kimlik kazanmaktır. Eğer bu süreç sağlıklı ilerlemezse çocuk hayatı boyunca rol karmaşası yaşar. Yani o garip kıyafetler, o kapı çarpmalar, o yeni size tuhaf gelen arkadaş grupları aslında birer deneme kabinidir. Bugün evladınızın o yeni kimliğini inşa ederken geçtiği fırtınalı yolları sırf bir gruba ait olmak için girdiği o riskli arkadaşlık tuzaklarını ve evdeki yabancılaşma hissini nasıl yöneteceğinizi konuşacağız. Önce şu yanlış anlaşılmayı bir düzeltelim. Çocuğunuzun saçını garip bir renge boyattığında, asi müzikler dinlediğinde veya sizin savunduğunuz değerlere aniden karşı çıktığında amacı size savaş açma değildir. Bebeklikten ergenliğe kadar çocuklar ebeveynlerin bir kopyası gibi yaşarlar. Bizim sevdiğimizi sever, bizim doğrularımızı doğru kabul ederler ama beyin ergenliğe girdiğinde doğa ona şu emri verir. Artık yuvadan ayrılma ve kendi kabileni bulma zamanı. Bir de işin biyolojik tarafı var. Ergen beyninde prefrontal korteks yani mantık ve sonuç düşünme merkezi henüz tam gelişmemiştir. Ama duyguların merkezi olan amigdala alev alev yanar. Çok aktiftir. Yani çocuğunuz bazen bunun yanlış olduğunu bilerek değil, gerçekten o anda doğru hissettiği için hareket eder. İşte tam da bu yüzden ergenlikte asıl sorun çocuğun değişmesi değil, ebeveynlerin aynı kalmaya çalışmasıdır. Çocuğunuz hayatın mağazasına girmiş, üzerine farklı kimlikler giyip aynaya bakmaktadır. Acaba asi biri mi olsam, popüler gruba mı takılsam? O deneme kabininde üzerine giydiği hiçbir şey kalıcı değildir. Ama o denerken bizim verdiğimiz tepkiler kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu krizlerin en keskin yaşandığı yer arkadaş ortamıdır. İnsan beyni için ait olmak, hayatta kalmak kadar önemlidir. Araştırmalar gösteriyor ki sosyal dışlanma beyinde fiziksel acıyla aynı bölgeleri aktive eder. Yani çocuğunuz için gruba alınmamak, elinin yanması veya düşüp dizini kanatmasıyla aynı gerçek acıyı yaratır. Sırf o acıyı yaşamamak için ve o masadaki bir sandalyeye kapabilmek için kendi öz değerlerinden vazgeçebilir. Burada çok önemli bir ayrım yapalım. Her farklı arkadaşlık riskli değildir. Her siyah kıyafet, her sert müzik, her yeni tarz alarm değildir. Alarm çocuğun dış görünüşüyle değil, hayatındaki işlev kaybıyla çalar. Okuldan tamamen kopuyor mu? Sürekli yalan söylemeye mi başladı? Eve geliş saatleri kontrol dışına mı çıktı? Madde, şiddet, zorbalık, kendine zarar verme ya da suç davranışları gibi işaretleri var mı? Eski sağlıklı ilişkilerinden tamamen uzaklaşıyor mu? İşte o zaman mesele ergenlik tarzı olmaktan çıkar. Ciddi bir güvenlik meselesine dönüşür. Sadece saçını boyattı, farklı müzik dinliyor veya başka giyiniyor diye paniklemek çocuğun size açacağı o güven kapısını sonsuza dek kapatabilir. Peki bir arkadaşlık riskli mi? Nasıl anlarsınız? Lütfen şu 3 işarete dikkat edin. 1. Çocuğunuz o gruptayken kendisi gibi davranmıyorsa. 2. O gruptan eve döndüğünde anlamsız bir suçluluk veya gerginlik yaşıyorsa. 3 ve en önemlisi o grubu sizden saklama ihtiyacı hissediyorsa. Burada aidiyet uğruna kendinden vazgeçme riski vardır. Bu tehlikeyi sezen ebeveynler panikle maalesef 3 büyük hata yapar. Dış görünüşle alay etmek. Bu ne kılık? Soytarıya dönmüşsün dediğiniz an aranızdaki köprüyü dinamitlersiniz. Çocuğunuz tamamen o yeni arkadaş grubunun kollarına atılır. Kişiselleştirmek. Biz sana saçını pembeye boyat diye mi emek verdik cümlesi ergenin dünyasından hiçbir anlam ifade etmez. Arkadaşlarına doğrudan saldırmak. O Mert denilen serseriyle görüşmeyeceksin. Bir ergene arkadaşını yasaklamak Romeo ve Juliet etkisi yaratır. Yasaklanan şey çekicileşir. Çocuk arkadaşını savunmak için size savaş ilan eder. Peki bu fırtınada savrulan çocuğunuzu nasıl koruyacağız? İşte 3 altın kural. 1. Davranış ile tarzı ayırın.
estetiğe değil, etiğe odaklanın. Siyah oje sürmesi veya tuhaf müzikler dinlemesi bir tercihtir, karışmayın. Ama sizi saygısızca bağırması davranış sorunudur. Müdahale edeceğiniz yer kıyafet değil, ihlal ettiği sınırlardır. Saç rengin senin kararın ama benimle bu ses tonuyla konuşmana izin vermem. 2. Eleştiri yerine merakı koyun. O arkadaşı kötülemek yerine merakla sorun. O gruptayken kendini nasıl hissediyorsun? Mert'in en çok hangi özelliği hoşuna gidiyor? Belki de Mert evde vermeyi unuttuğunuz o kabul görme hissini veriyordur. 3. Evinize açık bir karargah yapın. O riskli bulduğunuz arkadaşları eve davet edin. Kendi gözlerinizle görün. Evde onlara pizza ısmarlayan, sıcak davranan bir ebeveyn olduğunuzda çocuğun o gruba duyduğu yasaklı isyan hissi kaybolur. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz şu an sizi reddediyor, değerlerinizi hiçe sayıyor gibi görünebilir. Ama aslında yaptığı şey tam olarak şudur. Eğer ben farklı biri olursam beni hala sevecek misin sorusunu test ediyordur. O bu zorlu sevgi testini yaparken siz onunla fırtınalı denizde boğuşmaya çalışmayın. Siz kıyıdaki deniz feneri olun. Şunu unutmayın. Deniz feneri olmak pasif bir şekilde beklemek değildir. Deniz feneri hem ışık verir hem de sınır gösterir. Kayalıklarda yaklaşan gemiye buraya çarpma, burası tehlikeli ama yolunu kaybedersen ışığın hep burada der. O farklı sularla açılacak, dalgalarla boğuşacak ama dönüp baktığında sizin oradan dimdik ve yargılamadan ışık saçtığınızı bilecek. Şartsız sevildiğini gören çocuk günü geldiğinde en güvendiği o limana size geri dönecektir. Sizin evde şu an hangi yeni kimlikler deneniyor? Yorumlarda o tatlı isyanları bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde ebeveynleri belki de en çok çaresiz bırakan o ani krizleri konuşacağız. Öfke patlamaları ve duygu durum dalgalanmaları. Bu krizi nasıl yöneteceğimizi kaçırmamak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Omuzunuzdaki yükleri şefkatle indirin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.